Bugün insanlığın nereden gelip nereye gittiğini, nasıl sıradan bir Afrika hayvanından gezegenin hakimi haline geldiğimizi anlatan Yuval Noah Harari'nin Hayvanlardan Tanrılara Sapiens, İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi adlı kitabının özetini yapacağım. İlk kez 2011'de yayımlanan bu kitap, milyonlarca yıl önceki küçük rastlantıların bugün elimizdeki telefonlara, şehirlerimize, savaşlarımıza ve inançlarımıza nasıl dönüştüğünü gösteren büyük bir hikaye. Anlatacağımız her şey Harari'nin bilimsel kaynaklara dayalı anlatısının bir özetidir ve insan türünün uzun, karmaşık ve çoğu zaman da şaşırtıcı yolculuğunu gözler önüne seriyor. İnsanlığın hikayesi aslında evrenin hikayesinin bir parçasıdır. 13,5 milyar yıl önce evren, zaman, madde ve enerji ortaya çıktı. Bu kozmik bir başlangıçtı. Dünyanın oluşumu ise bunun yaklaşık 9 milyar yıl sonrasında gerçekleşti. Gezegen üzerinde 3,8 milyar yıl önce ilk organizmalar belirdi. Bu organizmaların bazıları milyarlarca yıl boyunca yavaş yavaş evrildi, değişti ve çeşitlendi. Sonunda sahneye bir grup primat çıktı. Homo cinsi. Yaklaşık 2,5 milyon yıl önce ilk taş aletleri kullanan bu insan türleri ortaya çıktığında aslında onları diğerlerinden ayıran hiçbir özel şey yoktu. Harari'nin sık sık vurguladığı önemli bir gerçek var. İnsan türleri tarihin büyük kısmında tamamen sıradandı. Ne daha zeki, ne daha hızlı, ne de daha güçlüydüler. Doğada aslanlar, sırtlanlar, mamutlar ve diğer yırtıcılar ne kadar etkiliyse, Homo türleri de o kadar etkiliydi. İlk insanlar çoğu zaman yiyecek zincirinin ortasındaydı. Hem avlanıyorlar hem de avlanıyorlardı. Hatta çoğu zaman büyük avcıların geride bıraktığı kemiklerin içindeki ilikleri çıkarmak için uğraşan bir türdüler. Düşünün, aslan avını yer, sırtlanlar kalanları tüketir. İnsanlar ise en son gelir ve kemikleri kırıp içindeki besini almaya çalışırdı. Böyle bir türün günün birinde atomu parçalayacağını hayal etmek bile güçtür. Bu erken insanların yalnız olmadığını bilmek de hikayeyi daha ilginç kılar. Bugün dünyada tek bir insan türü var, Homo sapiens. Ama bu insanlığın tarihinin çok küçük bir kısmı için geçerli. Bir zamanlar dünya üzerinde aynı anda yaşayan birçok farklı insan türü bulunuyordu. Neandertaller, Homo erectus, Denisovalılar, Flores insanı, Rudolfensis ve daha niceleri. Hepsi gerçek birer insandı. Alet yapıyor, ateş yakıyor, avlanıyor ve küçük topluluklar halinde yaşıyorlardı. Ama bugün sadece biri kaldı. Biz. Peki diğerleri neden yok oldu? Harari burada iki temel ihtimalden bahseder. İlki, Sapiens'in diğer türlerle karşılaşınca onları kaynak rekabeti, hastalıklar veya doğrudan şiddet yoluyla ortadan kaldırmış olabileceğidir. İnsan türünün geçmişte bile toleranssız olabileceğini gösteren birçok arkeolojik ipucu vardır. İkinci ihtimal ise Sapiens'in diğer insan türleriyle çiftleştiği ve küçük miktarda da olsa gen alışverişi yaptığıdır. Bugün Avrupalı ve Orta Doğulu insanların genomunda yaklaşık %1 ila 4 oranında Neandertal DNA'sı bulunması bu ihtimali destekler. Avustralya yerlilerinde ise Denisovan DNA'sı vardır. Bu da bize şunu gösterir. Diğer insan türleri tamamen kaybolmadı. Bir kısmı hala içimizde dolaşıyor. İnsan türlerinin ortak özelliği diğer tüm hayvanlara kıyasla olağanüstü derecede büyük bir beyne sahip olmalarıdır. Ancak bu büyük beyin sanıldığı kadar avantajlı değildi. Bu organ vücudun dinlenme halindeki enerjisinin %25'i tek başına tüketiyordu. Bu yüzden erken insanlar bu yüksek enerji ihtiyacını karşılamak için daha fazla zamanı yemek bulmaya ayırmak zorundaydı. Ayrıca büyük bir kafatasını taşımak da oldukça zahmetliydi. Dahası dik yürümek için evrimleşen beden, genişleyen beyinle çelişmeye başlamıştı. Doğum kanalı daralmış, bebeklerin kafası büyümüş ve doğum insan türü için çok daha tehlikeli hale gelmişti. Bu yüzden insan bebekleri diğer hayvanlara kıyasla çok daha erken doğar ve çok daha uzun süre savunmasız bir şekilde bakıma muhtaç kalır. Ama bu savunmasızlığın beklenmedik bir avantajı vardı. Çünkü uzun çocukluk dönemi öğrenmeye açık bir zihin anlamına geliyordu. İnsan yavrusu yıllarca eğitilebilir, yönlendirilebilir, kültürle biçimlendirilebilir bir yapıdaydı. Bu durum
topluluk içinde dayanışmayı zorunlu hale getirirken aynı zamanda insanı kültürel olarak esnek bir tür haline getirdi. İnsanların kaderini değiştiren bir diğer önemli adım da ateşin kontrol altına alınmasıydı. 300 bin yıl önce erken sapiens, Neandertaller ve Homo erectus ateşi düzenli bir şekilde kullanmaya başlamıştı. Ateş, yırtıcılardan korunmayı kolaylaştırıyor, karanlıkta ışık sağlıyor, soğuk iklimlerde yaşamayı mümkün kılıyor ve en önemlisi yiyecekleri pişirerek sindirimi kolaylaştırıyordu. Pişmiş yemek demek. Daha fazla enerji, daha kısa bağırsak, dolayısıyla daha büyük beyin demekti. Ateş, insanların biyolojisini bile değiştirdi. Ancak bu noktaya kadar Sapiens'in diğer insan türlerinden belirgin bir üstünlüğü yoktu. Harari'ye göre asıl kırılma, yaklaşık 70 bin yıl önce yaşanan bilişsel devrim ile ortaya çıktı. Bu devrim, Sapiens'in zihinsel kapasitesini adeta yeniden düzenledi. Türümüz, dünyayı anlamak ve birbirine aktarmak için tamamen yeni bir zihinsel araç geliştirdi. Gelişmiş dil. Ama bu dil sadece daha fazla ses çıkarabilmek değildi. Harari'nin özellikle vurguladığı bir şey var. Sapiens dili diğer hiçbir hayvanın yapamadığı bir şeyi yapabiliyordu. İnsanlar gerçek şeylerden olduğu kadar tamamen hayali şeylerden de bahsedebiliyordu. Aslan tehlikesini anlatmak başka bir şeydir. Kabileyi koruyan bir ruhani varlıktan bahsetmek bambaşka bir şeydir. İşte insanı diğer tüm türlerden ayıran nokta buydu. Hayali varlıklar, mitler, efsaneler, ritüeller, tanrılar ve kabile sembolleri. Hepsi bu dönemde doğdu. Bu, Sapiens'e benzersiz bir güç kazandırdı. Büyük grupları tek bir hikaye etrafında birleştirme gücü. Bir şempanze grubu 50 bireyi aşamaz çünkü güven ilişkisi birebir tanışıklığa dayanır. Ama Sapiens, birbirini hiç tanımayan binlerce insanı aynı amaç etrafında toplayabilir. Çünkü herkes aynı hikayeye inanır. Bu hikayeler olmasaydı devletler, dinler, para, ticaret, şehirler ve hatta uluslar bile var olamazdı. Bunun nasıl işlediğini anlamak için Harari'nin verdiği çarpıcı örneklerden biri Peugeot hikayesidir. Peugeot adında bir şirket vardır. Binlerce çalışanı, fabrikaları, makineleri, araçları, ofisleri ve finansal kayıtları vardır. Ama Peugeot'un gerçek fiziksel bir bedeni yoktur. O bir insan, bir bina veya bir makine değildir. Yine de insanlar, yasalar ve mahkemeler bu şirketin gerçek olduğunu kabul eder. Bu kabul, o şirketin milyarlarca doları yönetebilmesini sağlar. Bir şirketin varlığı tamamen kolektif bir hayal gücü ürünüdür. İnsanlar bu hikayeye inandığı sürece o şirket vardır. İnanç bittiği anda yok olur. Bu tür hayali yapılar olmasaydı insan toplumu en fazla 150 kişiden oluşan küçük kabileler halinde kalırdı. Devletler ortaya çıkamaz, dinler genişleyemez, ticaret büyüyemezdi. İnsanların birbirine güvenmesini sağlayan şey biyolojik bir içgüdü değil, paylaşılan hikayelerdir. Bu yetenek sayesinde insanlar çok daha büyük topluluklar halinde hareket etmeye başladı. Bu noktadan sonra Sapiens'in diğer insan türlerine üstünlük kurması kaçınılmaz hale geldi. Bir Neandertal, bir Sapiens'i tek başına dövebilirdi. Belki 10 tanesi 100 Sapiens'e karşı koyabilirdi. Ama Sapiens'in asıl gücü bireysel değil, kolektif zekadan geliyordu. Bir plan yapabiliyor, yüzlerce bireyi tek bir amaç doğrultusunda koordine edebiliyorlardı. Büyük av hayvanlarını topluca tuzağa düşürüyor, devasa mesafelerde bilgi alışverişi yapıyor, strateji geliştiriyor ve gerektiğinde büyük çatışmalara hazırlanabiliyorlardı. Bu işbirliği modeli diğer hiçbir insan türünde yoktu. Bu yüzden Neandertaller, Denisovalılar ve diğerleri birer birer tarihten silindi. Sapiens, bilişsel devrimle birlikte çok hızlı bir biçimde yayılmaya başladı. Kısa sayılabilecek bir zaman diliminde Afrika dışına çıktı. Orta Doğu'ya ulaştı, Avrupa'ya yayıldı, Asya'ya doğru ilerledi ve hatta okyanusları geçerek Avustralya'ya ulaştı. Bu büyük göç, insan türünün sadece yeni habitatlara uyum sağlama becerisini değil, aynı zamanda çevre üzerinde ne kadar güçlü bir etki yaratabileceğini de gösterdi. Yeni kıtalara ulaşan Sapiens, oradaki büyük hayvan türlerinin çoğunun yok olmasına sebep oldu. Avustralya'da dev kangurular, keseli aslanlar, dev ornitorenkler yok oldu. Amerika'da mamutlar, kılıç dişli kaplanlar ve dev tembel hayvanlar ortadan kayboldu. İnsan türü henüz çiftçilik bile yapmadan
gezegen üzerinde büyük bir ekolojik dönüşüme yol açmıştı. Tüm bu değişimlerin altında yatan itici güç, kültürel evrimdi. Genetik değişimler on binlerce yıl alırken, kültürel değişim birkaç yıl, hatta bazen birkaç gün içinde bile gerçekleşebiliyordu. İnsanlar hikayeleri değiştirerek toplumlarını yeniden şekillendirebiliyor, inançlarını dönüştürebiliyor ve yepyeni yapılar kurabiliyordu. Bu esneklik, Sapiens'in tarihte görülmemiş bir hızla ilerlemesini sağladı ve türümüzü diğer tüm insan türlerinin ulaşamayacağı bir noktaya taşıdı. İnsanlığın uzun yolculuğunda büyük kırılma noktalarından biri, avcı toplayıcı yaşam biçiminden tamamen farklı bir modele geçişti. Bu geçiş, tamamen rastlantı sonucu başladığı halde insan toplumlarını geri dönüşü olmayan biçimde değiştiren bir dönemi başlattı. Tarımın keşfi. Binlerce yıl boyunca insanlar doğada buldukları bitkilerle ve avladıkları hayvanlarla yaşamlarını sürdürdüler. Fakat zaman içinde bazı bölgelerde insanlar bitkileri düzenli olarak ekmenin ve hayvanları elde tutmanın daha tahmin edilebilir bir yaşam sunduğunu fark etti. Harari'nin altını çizdiği gibi. Bu değişim insanlık için bir yükseliş değil, büyük bir ikilem oluşturdu. Çünkü tarım daha fazla yiyecek sağlıyor gibi görünse de aslında insanı daha çok çalışmaya zorlayan, sağlığını bozan ve toplumsal eşitsizliği artıran bir dönüşümdü. İnsanlar bu tohumları ekerken daha güçlü oldukları için değil, bitkiler onları kendi hizmetlerine soktuğu için bu değişimin içine sürüklendi. Buğday, arpa, pirinç ve diğer bitkiler insan yaşamını yeniden düzenlemeye başladı. İnsanlar sürekli hareket eden topluluklar olmaktan çıkıp aynı yerde yaşamaya zorlandı. Çünkü ektiğin bir tarlayı terk etmek kolay değildir. Hasat zamanı gelmeden uzaklaşırsan bütün emeğin boşa gider. Bu yüzden insanlar ilk kez toprağa, bir bölgeye ve belirli bir mevsim döngüsüne bağımlı hale geldi. Bu bağımlılık daha fazla yiyecek elde etme arzusuyla birleşince nüfus artmaya başladı. Nüfus arttıkça daha fazla tarla gerekiyordu ve insanlar daha çok çalışmak zorunda kalıyordu. Tarım toplumlarının ilk yıllarında hayat avcı toplayıcılara kıyasla çok daha zordu. Çünkü tek bir mahsule bağımlı olmak, kuraklıkta, hastalıkta veya kötü bir mevsimde büyük felaketlere yol açabiliyordu. Üstelik tarımla uğraşan insanların kemikleri, kasları ve dişleri incelendiğinde avcı toplayıcılardan daha kötü bir sağlık tablosu ortaya çıkar. Daha fazla ölüm, daha fazla hastalık, daha fazla çalışma. Fakat yine de insanlar tarımı bırakmadı. Çünkü tarım sayesinde nüfus hızla artmış, topluluklar büyümüş ve insanlar eskisinden daha fazla çocuğa sahip olmaya başlamıştı. İnsan türü güvende kalmak için değil, çoğalmak için tarıma mahkum oldu. Topluluklar büyüdükçe insanların her şeyi aklında tutması zorlaştı. Kim kime ne borçlu? Hangi ailenin hangi toprak parçası nerede? Hangi mağarada ne kadar tahıl depolanıyor? Hangi kişi hangi vergiye tabidir? Tüm bunlar hafızaya sığmayınca insanlar bir çözüm geliştirdi. Yazı. Yazı aslında ilk başta edebiyat için değil, hesap tutmak için ortaya çıktı. Harari'nin söylediği gibi, yazının ilk örnekleri aşk şiirlerinden değil, vergi kayıtlarından ve tahıl listelerinden oluşuyordu. Çünkü tarım toplumunun büyümesi için düzen gerekiyor. Düzen için kayıt gerekiyor. Kayıt için de yazı gerekiyordu. Yazı yalnızca bilgiyi saklamayı değil, iktidarı sağlamlaştırmayı da mümkün kıldı. Yazıyı bilenler, düzeni kuranlar ve bu düzeni yönetenler toplumun en üst tabakasını oluşturdu. Tarımın bir diğer sonucu da toplumsal hiyerarşilerin ortaya çıkmasıydı. Avcı, toplayıcı toplumlarda insanlar arasında belirgin eşitsizlikler yoktu. Herkes aynı tehlikelerle karşılaşıyor, benzer işlerle uğraşıyordu. Ama tarım toplumlarında toprak sahibi olanlar diğer insanlara göre daha fazla güce sahip olmaya başladı. Bu güç zamanla kalıcı bir sınıf yapısına dönüştü. Kimileri tarlaya sahip oldu, kimileri o tarlayı işlemek zorunda bırakıldı. Bu düzen sadece ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal bir düzen yarattı. Bazı insanlar yönetici sınıfına yükseldi. Bazıları rahip oldu, bazıları asker. Bazıları ise tüm yaşamı boyunca çiftçi olarak kaldı. Bu değişim insanlık tarihinde kalıcı bir etki bıraktı. Çünkü artık eşitlik fikri tarihin büyük bölümünde bir hayalden ibaret hale gelmişti. Bu eşitsizlikleri meşrulaştırmak için insanlar yeni hikayeler yaratmaya başladı. Dinler, mitolojiler, kutsal metinler,
toplumun neden böyle düzenlendiğini açıklayan güçlü anlatılar sundu. Kral Tanrı tarafından seçilmiştir. Bu sınıf kutsaldır. Bu ailenin soyunda yönetme hakkı vardır. Bütün bu hikayeler toplumdaki hiyerarşilerin doğal ve değişmez olduğu fikrini güçlendirmek için tasarlandı. İnsanlar bu hikayelere inandıkça sistem sürdü, düzen bozulmadı ve yönetenler güçlerini korudu. Böylece sosyal adaletsizlikler binlerce yıl boyunca devam eden bir yapıya dönüştü. Tarımın yol açtığı bir başka büyük dönüşüm, insanların çok daha geniş ölçeklerde bir araya gelmesini sağlamasıydı. Küçük kabileler yerini köylere, köyler kasabalara, kasabalar şehirlere, şehirler ise devletlere dönüştü. İnsanlık tarihinde ilk kez milyonlarca kişinin aynı siyasi yapı altında yaşaması mümkün oldu. Bu yenilik ise yeni bir güce ihtiyaç duyuyordu. Ortak hikayelerden çok daha somut, daha düzenli ve daha disiplinli bir şeye. Bu güç para oldu. Para, insanların birbirlerini tanımadan da işbirliği yapabilmesini sağlayan en etkili araçtır. Çünkü para, herkesin aynı değeri kabul ettiğini gösteren bir hikayedir. Paranın değeri kağıtta, altında, taşta ya da dijital ekranda değildir. İnsanların bu değere güveniyorum demesindedir. Böylece birbirini hiç tanımayan iki kişi bile ticaret yapabilir. Bir insan tahıl satar, diğeri kumaş alır, bir diğeri hizmet verir. Aralarında ortak bir inanç olduğu için sistemin çökmeyeceğini bilirler. Bu, insanlığın büyük ölçekli işbirliğini mümkün kılan temel araçlardan biridir. Ticaret yaygınlaştıkça imparatorluklar doğdu. İnsanlar, ortak bir para birimi, ortak yasalar, ortak yollar ve ortak bir ordu altında birleşmeye başladı. Bu imparatorluklar bazen barış getirdi, bazen yıkım. Fakat her durumda geniş coğrafyalarda yaşayan insanların benzer bir düzende birleşmesini sağladı. İmparatorlukların yönetiminde dinlerin de büyük rolü vardı. Dinler sadece bir inanç sistemi değil, aynı zamanda bir hukuk düzeni, bir ahlaki çerçeve ve büyük toplulukları bir arada tutan bağlayıcı bir güç haline geldi. İnsanlar aynı Tanrı'ya inanıyorsa, aynı değerlere sahipse, aynı ritüelleri takip ediyorsa, işbirliği kurmak çok daha kolaydır. Zamanla bu büyük yapılar insanlığın bilgi birikimini de şekillendirdi. Matematik, tıp, coğrafya, yazı, bilim ve sanat imparatorlukların geniş ağları sayesinde yayıldı. Fakat insanlık binlerce yıl boyunca tarımın getirdiği düzen içinde sıkışmıştı. Geniş coğrafyalar, büyük ordular, güçlü krallar, katı sınıflar ve değişmeyen düzen. Bu yapı uzun süre boyunca kendisini sürekli olarak yeniden üretmişti. Fakat insan zihni, hikaye üretme yeteneği sayesinde bir gün bu düzenin bile değiştirilebileceğini fark etti. Bilgiye farklı biçimde yaklaşan insanlar sorgulamaya başladı. Düşündüklerimiz doğru mu? İnandıklarımız gerçek mi? İşte bu sorgulama insanlık tarihinin en büyük dönüşümlerinden birine yol açacaktı. Çünkü bir noktadan sonra insanlar sadece hikaye anlatmakla yetinmedi. Artık evreni anlamak, doğayı çözmek ve gerçeği keşfetmek istiyorlardı. Geleneksel otoritelerin söylediği şeylerle yetinmek yerine "Bilmiyorum ama öğrenebilirim." demeye başladılar. Bu basit cümle tüm düzeni değiştirdi. Bu değişimin sonucunda bilimsel düşünce ortaya çıktı. İnsanlık ilk kez bilmediğini kabul ederek yol almaya başladı. Eski çağlarda insanlar evreni açıklamak için mitlere başvuruyordu. Ama artık insanlar gözlem yapıyor, deney yapıyor, yanlışlanabilir iddialar ortaya koyuyordu. Bu yöntem kısa sürede büyük bir güç haline geldi. Çünkü bilim sadece bilmek için değil, dönüştürmek için de kullanılıyordu. Bilim ve imparatorlukların işbirliği dünyayı bütünüyle yeni bir şekle soktu. Coğrafi keşifler, yeni kıtaların bulunması, teknolojinin hızla gelişmesi, insanların artık doğayı kontrol etmeye başlaması. Bunlar sadece bilgi artışı değil, devasa bir dönüşümdü. Ve nihayet bu bilgi birikimi endüstri devrimine yol açtı. İnsanlık tarihinde ilk kez üretim makineler tarafından yapılmaya başladı. Kas gücünden buhar gücüne, tarlalardan fabrikalara geçildi. Sanayi dünyanın dört bir yanına yayıldı ve insanlık yeni bir zaman dilimine adım attı. Bu dönem yalnızca ekonomik bir dönüşüm değil, aynı zamanda aile yapısını, toplum düzenini, şehirleri, kültürü ve hatta insanın kendisini bile değiştiren bir dönemdi. Köylerde yaşayan insanlar fabrikalara taşındı,
Devletler daha büyük güçlere sahip oldu, bireyin yaşamı karmaşıklaştı, nüfus patladı, tüketim arttı. Teknoloji, insanlığın geleceğini belirleyen en güçlü araç haline geldi. Bugün baktığımızda insanlık bu uzun serüven boyunca sürekli olarak kendi yarattığı hikayelerin peşinden gitti. Avcı, toplayıcılıktan tarıma, tarımdan imparatorluklara, imparatorluklardan bilime ve sanayiye. İnsan sürekli yeni anlamlar, yeni amaçlar, yeni sistemler yarattı. Harari'nin kitabı bu serüvenin sadece geçmişimizi değil, bugünümüzü ve geleceğimizi de nasıl şekillendirdiğini gözler önüne seriyor. İşte böylece insan türünün yolculuğuna dair geniş bir çerçeve çizmiş olduk. Eğer bu anlatımı beğendiyseniz, Kitap Kısa Yolu kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni kitap özetleri ve derin anlatımlar için bildirimleri açabilirsiniz. Bu yolculukta birlikte öğrenmeye devam edelim. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.